Herkese yeniden merhaba. Şu içinde bulunduğumuz koronalı günlere ve yakın zamanda anlattığımız kareköklü sayılara paralel başka bir video yapalım dedik ve işte karşınızdayız. Sosyal medyayla biraz ilgiliyseniz ve gündemi biraz takip ediyorsanız şunun gibi veya buna benzer bir görsel görmüşsünüzdür. Hatta bazıları yorum olarak Pisagor mezarında ters döndü diye yorum yazmıştı. Bilmiyorum görmüş müsünüz? Daha iyi anlaşılsın diye başka bir görsel açayım isterseniz şurada. Evet. Bu şekilde konuşlanırsa insanlar köşeden köşeye uzaklık 2 metreden fazla olacaktır. Bunun için Pisagor olmaya gerek yok ama yine de insanız ve basit hatalar yapabiliyoruz gördüğünüz gibi. Açıkçası bu gibi hataları bizim gibi sıradan insanların yapması belki normal ama saygı duyduğumuz insanların hata yapmasına bilmiyorum nasıl bakarsınız. Evet, yanlışta ısrar ve inat insanlara maalesef daha büyük yanlışlar yaptırabiliyor. Fikirlerinizde ısrar edebilirsiniz. Bunda bir sıkıntı yok. Bunlar başarı için gerekebilir de. Ama bu ısrar ve inat başkalarının fikirlerini karalamaya ve hatta onlara zarar vermeye dönüşmemeli bence. Peki bunun Pisagor'la ilgisi ne? Bilenler de vardır mutlaka. Bilmeyenler için anlatalım. Bildiğiniz gibi bir dik üçgenin uzun kenarı yani hipotenüsün karesi diğer kenarların kareleri toplamı şeklinde yazılabilir. Buna biz Pisagor bağıntısı diyoruz. Eşek teoremi olarak da biliniyor arkadaşlar. Yanlış anlaşılmasın. Şekil eşeğe benzediği için deniliyor. İnternetten bakabilirsiniz. Neyse biz dönelim Pisagor'a. Pisagor diyor ki, şöyle açalım başka bir görsel. Gördüğünüz üçgende hipotenüs yaklaşık 1,4'tür diyor. Çünkü o zamanlar daha kök 2 gibi sayılar yani irrasyonel sayılar bilinmiyordu. Pisagor'un öğrencisi Hippasus bu sayının rasyonel olamayacağını iddia etmiş. Pisagor'la öğrencisi arasında rasyoneldi değildi kavgası çıkmış. Sonuç olarak Pisagor öğrencisi Hippasus'u tekneden denize atarak veya attırarak ölümüne sebep olmuştur. Bu gerçektir veya değildir ama benzeri inatlar yüzünden insanlar birbirine maalesef zarar verebiliyor. O yüzden bildiklerimizden ne kadar emin olursak olalım, başkalarının görüşlerine de acaba deyip bir pay bırakalım diye düşünüyorum. Anlatılanlar doğru değilse tabii Pisagor bizi affetsin. Evet, hikayemiz böyleydi. Şimdi sıra geldi sosyal mesafe sorumuza. Evet. Öncelikle şunu belirtmekte fayda var. 2'ye 2'lik bir karenin köşelerine ve ortasına konuşlanırsa insanlar 2 metrelik sosyal mesafeye uyulmamış oluyor. Bunu hatırlatmakta fayda var. Peki karemiz 3'e 3'lük olsaydı, yani kenarları 3'er metre olsaydı bu durumda sosyal mesafeye uyulmuş olur muydu? Sorumuz bu. Hadi beraber cevaplayalım. Şimdi arkadaşlar öncelikle burası 3'e 3 ise hepinizin bildiği gibi AC'nin uzunluğu da 3 kök 2'dir. O zaman şuraya yazalım. AC eşittir 3 kök 2 metre. Peki bu bizim ne işimize yarayacak? O zaman bunun yarısı yani AE'nin uzunluğu ne olması lazım? En azından 2 metre olması lazım. Veya bu durumda AC'nin en azından 4 metre olması lazım. AC ne olmalı? Büyük eşittir 4 metre olması lazım. Yani 3,2 büyük mü bakalım 4'ten veya eşit mi? Eşit olmadığını görüyoruz peki. Büyük olup olmadığını göreceğiz. O zaman bunu karşılaştıralım. 3,2 irrasyonel sayıların karşılaştırması acaba büyük mü 4'ten? Beraberce bakıyoruz. Bunu eğer hesap makinesiyle yapacak olursanız veya değerini yaklaşık olarak biliyorsanız hemen şurada sol tarafta yapalım onu. 3 çarpı kök 2'nin değeri yaklaşık 1,4'tür. Pisagor'un dediği gibi 4'ten büyük müdür? Bakalım 3 çarpı 1,4 4,2 yapıyor arkadaşlar. 4'ten bir sayı birazcık büyük bir sayı oluyor. Bu durumda sosyal mesafe sağlanıyor ama biz bunu gelin isterseniz tam olarak gösterelim. Şimdi 3'ü içeriye alırsak kökün içerisine arkadaşlar ne olacaktır? 3'ün karesi olacaktır. Çarpı 2 olacaktır. Acaba büyük mü 4'ten? Biz bunu da kareköklü yazalım. Karekök 16 olacaktır bildiğiniz gibi. Peki diğer kök ne olacaktır? Sol taraftaki kökümüz 9 çarpı 2 olacaktır. Acaba büyük mü kök 16'dan? Evet kök 18 arkadaşlar. Kök 16'dan büyük bir sayıdır. Demek ki burada sosyal mesafeye uyuluyor arkadaşlar. Bunun gibi bir soru acaba bu yıl üniversite sorularında gelebilir mi? Yeni nesil soru olarak veya hafif değişik bir formatta.
Bilemiyoruz. Bakalım, hep beraber göreceğiz. Evet, böylece videonun sonuna geldik. Siz olun, yetkililerin söylediklerini ciddiye alın lütfen. İnsanlarla iletişime geçeceksiniz. Mutlaka maske takın. Sosyal mesafenizi koruyun arkadaşlar. Hijyene dikkat edin lütfen. Bazıları bunun uydurma olduğunu söyleyebilir ama durum hiç de öyle değil. Kendimiz için olmasa da en azından başkaları için uyalım. Etrafımızda yaşlı insanlar var, hasta olan insanlar var. Lütfen buna dikkat edelim. Evet, sosyal mesajımızı da verdiğimize göre artık hoşça kalın diyebiliriz. Hoşça kalın, sağlıkla kalın.